Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kuru fasulyeyle lezzetli bir tatlı tarifi hazırlayacağım. Kesinlikle izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tatlı tarifi bugün kanalımda sizleri bekliyor. 2 tane yumurtayı bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. Dakikalarca çırpmanıza hiç gerek yok. Toz şeker ve yumurtayı biraz karıştırmanız yeterli. Yumurta ve toz şeker karıştı. Üzerine 1 çay bardağı süt ilavesi yapıyorum. Sütü ekledikten sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kabın içerisine ilave ettiğim malzemeleri biraz çırpıp 3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye ilave ediyorum. Kuru fasulyeyi ekledikten sonra karışımın içerisine bir blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çekeceğim. Bir kek hamuru hazırlar gibi hazırlayacağım. Tarifin hamurunu içerisinde sadece un olmayacak. Kuru fasulye ve içerisine irmik ilave ederek güzel bir hamur hazırlayacağım. Blender'dan çektim. Fasulye iyice karıştı. Üzerine irmik ilavesi yapıyorum. Üzerine bir paket kabartma tozu ekliyorum. Toplamda karışım için eklediğim irmik miktarı 8 yemek kaşığı. Tekrardan yoğunluğuna bakarak irmik ilave edeceğim. Toplamda 8 yemek kaşığı irmik kullandım tarif içerisinde. Gayet yapımı kolay, çok da lezzetli. Tadı kestane şekeri yermiş hissi uyandırıyor. Her aldığınız çatalla ağzınıza götürdüğünüzde tamamen İçerisindekinin kestane olduğunu zannedeceksiniz. O derece kestaneye benziyor lezzeti. 1 çay kaşığı yağı küçük bir borcam içerisine sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde sonrasında hazırlamış olduğum kuru fasulyeli karışımı tepsinin içerisine döküyorum. 180 dereceli fırında yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Sizler içerisine bir kürdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edip fırından çıkartabilirsiniz. 180 dereceli fırında 45 dakika pişmeye fırının içerisine aldım. Hazırlamış olduğum karışım pişerken ben üzeri için hazırlayacağım sütlü karışımı bir kase içerisine alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker, 3 çay bardağı sütü ekliyorum. Süt ve şekerle bir şerbet oluşturacağım. İyice karıştıracağım köpük köpük olana dek. İyice karıştıracağım sütü ve şekeri. İçerisinde şekerin bu aşamada erimesi lazım. Sonrasında fırından çıkaracağım. Kuru fasulyeli kekin üzerine dökeceğim. Gördüğünüz gibi şahane kabarmış. Bir çatal yardımıyla üzerine delikler açıyorum. Sütü daha iyi çeksin diye. Zaten hemen çekiyor. Sizler de görüyorsunuz videoda. Bir çay bardağı toz şeker, 3 çay bardağı sütü döktüm. Kekin üzerine kenara aldım soğuması için. Üzerine karamel hazırlayacağım. 1 çay bardağı toz şekeri bir tava içerisine aldım. Üzerine karamelle servis ettim. Siz dilediğiniz gibi dilerseniz
krem şanti sürebilirsiniz. Dilerseniz sade bir şekilde yiyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Ben karamelle beraber güzel olacağını düşündüğüm için üzerine bol karamel gezdireceğim. Şekeri tava içerisinde eritiyorum. Orta ateşte karıştırarak yavaş yavaş erimeye başladı. Rengi koyu bir kıvam alıyor. Çok fazla da koyutmanızı önermem. Çünkü acı bir lezzeti olur. Hemen hemen istediğim kıvama geldi. İçerisine bir çay kaşığı kadar tereyağı ilave ettim. Tereyağı içerisinde eriyecek. Tereyağı eridikten sonra içerisine nişastalı bir karışım ekleyeceğim. Küçük bir tatlı kaşığı mısır nişastasını bir çay bardağı içerisine alıyorum. Üzerine bir çay bardağı suyu karıştırarak ilave ediyorum. Sizlere bu aşamayı göstermek istedim. Eğer ki üzerine karamel hazırlamak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Hazır karamel de dökebilirsiniz eğer ki uğraşmak istemiyorsanız. Hazırlamış olduğum mısır nişastalı suyu içerisine ekledim. İstediğim görüntüye ulaştı. Yavaş yavaş orta ateşte pişmeye devam ediyor. Görüyorsunuz. Bu aşamada altını kapattım. Tava kendi sıcaklığıyla pişmeye devam ediyor. Tava sıcak olduğu için içerisindeki karamel. Altını kapattım. Sıcak bir şekilde kekin üzerine döküyorum. Eğer ki bekletirseniz muhallebi gibi biraz koyulur. Tekrar çırpmanız gerekebilir. Sıcak halde direkt ilave ettim. Dakikalarca bekletmedim. Biraz soğuduktan sonra hemen dilimlere ayırdım. Sizlere tavsiyem bir gece önce hazırlamanız. Daha kolay kesersiniz. Ben tariflerimi günlük hazırlıyorum. Hemen gün içerisinde yapıp sizlere sunuyorum. Kısıtlı zamanda hazırladığım için kısıtlı zamanda sizlere gösteriyorum. Bu yüzden soğumaya bile vakit olmadığından direkt biraz ilk soğumasını bekleyip sonrasında kestim açıkçası. Üzerine file fındık ilave ediyorum. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Dilerseniz istediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de güzel olur. Fikir olarak söylemek isterim. Üzerine fındık ilave ettikten sonra dilimlere ayırıyorum. Ben akşam çayın yanına hazırladım. Hemen herkese birer dilim dağıttım. Bir dilim de sizlere son haliyle göstermek istedim. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi nacizane dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Bir dahaki